Nasılsın? Harika, harika. Anne oldum ya. Oh, nasıl bir his? Nasıl? Evim kelebekler dolu gibi. Aa, ama var ya böyle öyle güzel oğlum var ki anlatamam. Yani Maşallah. bak böyle diyorum. Böyle desem bak hayatımda en çok gıcık aldığım şey beni tanımayan böyle Türk teyzeler çocuk yap, çocuk yap derler ya. Evet. İçimden böyle karışma ama haklı çıkıyor, haklılarmış. Ama kimse bana anlatmadı ki ne kadar güzel, ne kadar neşeli, ne kadar hoş. Çünkü çoğu yeni anneler işte çok zor, evet zor. Akşamları uyuyamıyorum, evet uyumadım belli zaten. Hiç Ama belli değil. teşekkür ederim ama böyle ne kadar mutlu bir hayata kavuştuğumu anlatamam. Anlatamam. Harika görünüyorsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Tabii senin bence en büyük özelliğin hayatın her anında karanlık olsun ya da aydınlık olsun sen güneşi doğuruyorsun bence varlığınla. Dolayısıyla annelik yolundaki ezberi de hani toplumdaki o işte orası çok kötü, burası yorucu falan orayı sen bence sıfırlayacaksın ve yine videolarınla Ya. diyeceksin ki bu başka bir şey. Böyle anlatayım. Ben geçen Instagram'da bir video gördüm. Bir radyo çekimi bir televizyon programı. Bir 85 yaşındaki kadın bir rüya görmüş. Onu mektuba yazdı ve radyo yolladı. Rüyasında ne görmüş 85 yaşında kadın? 30 yaşıma geri dönmüşüm rüyamda diyor. Yine evim cıvıl cıvıl çocuklar dolu diyor. O var ya diyor o his. Diyor ki bir telefon çaldı annem. Anne dedi, bağırdım. Anne dedi, sesini duydum dedi. Çünkü normalde 85 yaşında yani. Herhalde çoktan Tabii gitmiş vefat olur. etmiş. Ya diyor, ondan sonra dedi dışarıya çıktım dedi. Bahçem çiçek dolu. Ya diyor, uyandım diyor, 85 yaşındaydım dedi. Ya diyorum keşke 30 yaşındayken o bütün günler böyle bilseydim bir gün 85 yaşında olduğum çocuklarım evden gidecek. Torunlarım belki benimle artık ilgilenmiyor çünkü ne bileyim başka şeylerle meşgul. Onun için ben şu anda böyle diyeyim 35 yaşındayım. Her gün o kadının mektubu aklımdan geliyor, geçiyor. Çünkü yani emzirdiğimden, oğlum ağladığımdan it's okay, üzülmüyorum, yorulmuyorum. Çünkü şu anda hayatımı yaşıyorum. Bak böyle anlatayım. Biz depremi ben yaşamadım. 17 Yakınların, evet. ailen 17, 17 aileme yakın kaybettik. Evet, akraba Yani vefat akrabalara, etti. arkadaşlarım, komşulara baksan 86. Halamla bir kere konuştum. Depremden birkaç hafta sonra dedi ki Karsu şimdi yaşa. Hiçbir şeyi dedi erteleme dedi. Şu anda yap. Onun için sen dedin ya işte güneşsin. Teşekkür ederim. Ama kendim hayatıma küçük şeylerden yani güneşten bir kuşun sesinden pozitif şey almazsam hayatın nedeni çok küçük oluyor. Onun için onları böyle büyük seviyorum ki dolu dolu olsun hayatım. Vallahi ben de yabani semizotu delisi olarak komşunun bahçesinde bulduğun yabani semizotuyla yaşadığın Biliyorum, hikayen gördüm. bile Evet. beni çok etkiliyor. Çünkü ben de yolda yabani semizotu görünce senin gibi heyecan dolu bir Öyle insan mi? oluyorum. Evet. Allah'ım yabani semizotu deyip hemen Aynen. yolmaya başlıyorum. Annem yollarda. şeyde de oluyor işte Hollandalılar sarmadan anlamaz ya yapraklar işte üzümlerden anlar biz yaprakları mı alsak kızım falan anne yapma utanırım falan böyle. Onun için evet Türkler şeyi öyle Karsu'nun böyle oluyor. sayfasında bir videosu var. İzlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Aslında Karsu'nun sosyal medya sayfasını kesinlikle takip etmelisiniz. Bebeği gezdirirken komşularının bahçesinde yabani semizotu görüyor. Almak istiyor. Halbuki bahçenin dışı orası, içi de değil. Dışı ama Hollanda'da belli olmaz. Şu sınır komşunun mu sokağın mı? Onun için ben tereddüt ettim. Tamam ama sonuçta bahçenin çiti bitiyor. Çitin devamında zaten semizotu arsızdır yabanisi. Biter her tarafta. Onları almak istiyor. Sonra diyor ki yaş mı hırsızlık yapmış oluyor muyum, olmuyor muyum? Ve ev sahiplerine gidiyor diyor ki ben bunları alacağım. Ama diyor hırsızlık yapmış olur muyum diyor. Bana bunları verir misiniz? Onlar tabii diyor aslında. Evet. Ama Karsu'ya yetmiyor. Diyor ki yok diyor ben bundan size diyor çok güzel yemek yaparım. Benim yemek programlarım da var diyor. Ben size bunun bir kısmıyla börek yapacağım diyor. Bir kısmını ben yiyeceğim. Böylelikle hırsızlık yapmamış olacağım diyor. Eve geliyor bunların hepsini videoya çekmiş. Güzel milföy hamuruna böreğini yapıyor. Çok güzel hazırlamışsın içine. Sağ ol. İçine bir Tadına kısmına baksaydınız. yumurtayı kırıyor. Yemiş Evet. kadar oldum. Evet. Bir kısmına böreği yapıp güzel bir not yazıp komşusuna götürüyor. İşte hayat aslında buralarda güzel. Evet. Beğendiler de ve çok beğendiler. Ve onlar da Hollanda olduğu için ne olduğunu bilmiyorlardı. Dediler ki her şeyi al ama Türkiye'ye tatile gelecektim. İşte vaktim olmuyor. Şimdi çok meraklıyım işte Hollanda diğeri dönünce kaç kilo
herhalde oradan okup toparlayacağım falan. Çünkü Tabii. onlar böyle de Türkiye şeyinin böyle güzel, Instagram'da böyle güzel. Alttan yorumlarda tarifler geliyor herkese. Bunun cacığını yap, şunu yap, bunu yap. Ben de tamam o kilo bunu yaparım falan böyle. O kadar cıvıl cıvılsın. Tamam diplere gidiyorsun. Ben de gidiyorum. Yani işte açılışta da ben sezon açılışında da yazın ben de çok ağladım, çok diplerdeydim ama zaten çıkabilmek için o dibi yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Bir izin vermek gerektiğini Evet, evet. düşünüyorum. Dolayısıyla hani diyorsun ya çok kötüydüm arkadaşım geldi nar verdi falan anlıyorum seni yani. Ama baktığımda anlıyorum şimdi bana da diyorlar. Aa sen üzülüyor musun? İşte yoruluyor musun? Evet, İşte bana diyorlar. yapamıyorum diyor musun? Tabii ki diyorum ama belli olmuyor tabii böyle enerjik olduğumuz için. Senin de şarkılarında dediğin gibi bir damar var. Ama hayat hiç öyle bir damar yerdeymiş gibi durmuyor. Çünkü videolarında biz böyle evet ya diyoruz yani motive oluyoruz. O Doğru. nasıl? Doğru ama hedefim böyle yani sosyal medya konserlerinde insanları mutlu etmek tabii ki. Biraz böyle hayatı gündeki yaşadıkları bir şeyi biraz hafifletmek. Belki internette geziyorsun. İnternette sadece şey olmasın işte bu makyajı, al reklamlar falan olmasın. Biraz da neşeli olsun. Onu istiyorum. Yani benim hayatımın güneşi biraz onun şeyleri başkaları da yansıtsın istiyorum. Ve tabii ki hayatımda üzgün şeyler yaşıyorum. Ailemde çok hasta vardı mesela 3-4 yıl. Onu ki herkes niye anlatayım ki? Başkaları da üzülmesin. Ama ya başkaları mutlu olsun onu istiyorum. Bence onun için böyle insanlara mutluluğumu şey yapmak istiyorum. Ama sen de mutlusun. Şu anda mutluyum. Yani şu anda iyi gidiyor hayatım. Bütün Şükür. ailedeki hasta olanlar iyileştiler. Şükür. Yani mucize. Gerçekten mucize. Şükür. Depremde yaşadığımız inanılmaz çok bizim hayatımızı etkiledi. Ama onu da şimdi bunu desem tuhaf olur mu bilmiyorum ama bir pozitif bir şeye döndürmemiz çalıştık. Tabii ki demin anlattığınız gibi yemek kitabında biz ailecek para toplayabildik. Onun müzik okul açabildik. Evet Şu anda sen o dönem bir yemek kitabı çıkardın. Yemek kitabı satışını tamamen orada vakıf kurdun kurduk. oraya Evet. verdin ve onunla da bir müzik okulu açtın. Evet. 1100 öğrencimiz var şu anda. Muhteşem. Müzik evi içinde. Samanyolu Hatay'ında şu anda. Ve ikinci çok açmak istiyoruz ama onu sadece yapmadık. Elektrik tekerli araba Tekerlekli sandalye, elektrikli. Teşekkürler. Ne demek? Onu Hollanda'dan getirdik. Bir dikiş nakış evi açtık Çok anneler güzel. için. Orada çok güzel Harika. çanta yapıyorlar, havlular yapıyorlar. Başka Peki yaptıklarıyla kalmıyorlar. Yaptıkları ürünleri de bir hedefin var değil mi? Evet, onları satıyorlar. Kadın Futbol Kulübü Hatay Spor'un onu destekliyoruz. Harika. Yani çok farklı projeler yapıyoruz. Ama istiyorum ki bu yaptığımız insanlara biraz onların hayatın biraz hafif olsun. Değil mi? Bir Terapi gibi dikleşsinler. olsun ve çocuklara gerçekten oluyor. Çünkü biz birkaç kere geri gittik işte çocuklarla falan sohbet edince ve hocalar da diyorlar ki ya gerçekten bu enstrüman çalmak, ben de biliyorum ben de müzisyenim, piyano çalıyorum. Günün yaşadıklarını biraz bir arka plana çekiyor. O da terapi gibi geliyor. En son ne için şükrettin? Ben anladım da bir kez duymak istiyoruz çünkü bütün konuklarımıza sorduğumuz ortak soru. Oğlum ne? Anlamadım. Ya tabii yani var ya evim güneş dolu şimdi. Yaşasın. Ya bu ilk başta anlattığım gibi bunu gerçekten bilmiyordum. Bütün Türk teyzelere teşekkür ederim. Çocuk yap! Çocuk yap! Ulan diyordum bir karışma hayatıma. Sana ne parçası bile yazmıştım ya. Evet. Şimdi haklılarmış. Şimdi de Aynen. haklıymışsınız. 10 tane istiyorum şimdi. 10 tane. Haklıymışsınız diye Aynen, bir şarkı aynen. yapacaksın herhalde. Aynen. Evet. Peki kadın isterse ne yapar? Her şeyi becerebilir. Pardon vurdum. Çok tatlısın. Ama böyle gerçekten bunu demek istiyorum. Çünkü bak ben de kadın olarak Hollanda'da da yurt dışından gelen bir Türk olarak o da benim bazen bir dezavantaj benim için. Ekstra bisiklet sürmen lazım. Ekstra koşman lazım. Ekstra becermen, çaba lazım. Ama değer. Ve de bunu da anlatmak istiyorum. Annem bana ilk öğrettiği şey bağımsız ol. O çok önemli. Financial yani nasıl desem maddi durumdan. Evet maddi durumunu, O çok, maddi özgürlüğün çok olsun. önemli. Kendi paranı kendin kazan. Git oku, git mesleğini bul, git kendine sabit hayat yap. O çok önemli ve
o da benim hayatımı demek istemiyorum ama annem bana öyle öğrettiğini, kardeşime de o bizi güçlü insan yaptı. Kadın demeyeyim, insan yaptı. O çok önemli. Çok haklısın. Tabula rasa ne demek? Evet, yine anlatacağım. Anlat, Şöyle, sen anlat, ben dinleyeyim. demin anlattığım gibi işte ailem hasta, işte deprem, işte çoğu şey kaybetmiştim. Garajdaydım, arabamı park ettim. Ağlıyorum böyle, ağlıyorum. Annemi aradım. Anne dedim, neden hayat böyle gidiyor? Neden her şey neşem gidiyor diyorum. Artık başkaları da mutlu olamıyorum. Kızım dedi, tabula rasa dedi. Dedim ki yine bir Türk kelime mi bana öğreteceksin? Türkçem iyi değil. Yok dedi, bu Latince dedi. Annem Latince de okudu. Dedi ki bu yeni bir başlangıç demek. Kızım dedi, bir gün dedi bir bakacaksın, bir kalkacaksın. Bir camları açacaksın, güneş var. Elma ağacım var. Hayat yine gülüyor sana. Bir gün kesin olacak dedi kızım. Ve ben de orada dedim ki okey, bir albüm yazacağım dedim. Bir albümde bu benim hikayem olacak. İşte neler yaşadım falan, o şarkılar, ama umarım dedim bu albümde de en sonunda da bir neşeli bir şey olur. Ve oldu. Oğlum 11 Nisan'da doğdum. 11. şarkım Blues koydum ve şarkının ne sesiyle başlıyor biliyor musun? Hamileyken ultrason diyorlar. O ses, kalbi sesinde kayıt yaptım. Onu bir valsa çevirdim. Onun üzerine bir klasik müzik çaldım. Ve o müzikle oğlum doğdu. Tabula rasa. Annem haklıymış. Annem her zaman haklı zaten. Çok tatlı bir insansın. Yo. Sana bayılıyorum. Teşekkürler. İyi ki geldin. Yani Teşekkürler. yine nutkum tutuldu, yine umut var dedim. Eminim hepimize çok iyi gelecek bir albüm Tabula Rasa. Ve evet, hayata bakışımızı da değiştirecek, özellikle kadınların. Biz bugün yine Karsu'ya aşık olduk. İyi ki varsın. Vay. Seni takip Eşi duymasın falan. Öyle aşk Şaka, değil. Senin şaka. eşi başka, Yo, oğlun başka. Ne yapıyor? Bugüne dair bir şeyler yazmanı istiyorum. Bir fotoğrafımızı çekeceğim ve programı sonlandıracağım. Bakar mısın 2 saniyecik? Teşekkür ederim. Dünyada hep güzellikler vermek, değil mi? Ne kadar güzel. Bütün inişlerimizden, çıkışlarımızdan umut var diyebilmek. Ve evet, eğer bir sözcüysek, hayatın içinde bir alan tutuyorsak, birilerine iyi geldiğimize inanıyorsak, inişlerimizde de, çıkışlarımızda da, en dipte olduğumuzda da, en tepede olduğumuzda da aynı tonda umut var diyebilmek. Çünkü en yukarıda, en aşağıda biraz farklı oluyor ya bakış açıları. Orada söylemler, tonlar, ifadeler de değişmeden demek istiyorum. Galiba siz anladınız beni. Karsu işte bence tam böyle biri. İyi günümüzde de var, kötü günümüzde de var. Kötülüklerinden bize iyilikler saçıyor. O karanlıklardan çıktığında muhteşem müziğiyle hep yanımızda oluyor ve olmaya da devam edecek. Onun mutluluklarını da takip edeceğiz. İyi ki varsın. Teşekkürler. Teşekkür Biz ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.